İnsanlık tarihi, parlayan nesnelerin tarihidir. Taçlar, altın kaplama tahtlar ve kana bulanmış kılıçlar. Tarih kitapları size gücün hep meydanlarda, orduların çarpıştığı tozlu sahalarda kurulduğunu anlatır. Oysa bu büyük bir yanılsamadır. Gerçek güç gürültü çıkarmaz. Bazı güçler kılıçla kurulmaz. Bazıları doğrudan zihnin içine, en korumasız olduğumuz yere, inançlarımıza yerleştirilir. Ve bir insan zihnindeki o görünmez zinciri fark ettiğinde genellikle iş işten geçmiştir. Artık o zincir onun bir parçası olmuştur. Şimdi Anadolu'nun bağrına, Malatya düzlüğüne, Arslantepe'ye gidelim. Orada toprağın altında yatan sadece taşlar ve kerpiçler değil, bugün modern dünyada içinde yaşadığımız o devasa itaat makinesinin ilk prototipidir. Arslantepe'de bulunan ilk şey kılıçlar değildi ama herkes kılıçları konuştu. Neden? Çünkü metal parlar. Metal dikkat çeker. İnsan gözü parıltıya aldanır. Ama gerçek güç parlamayanın içindedir. Sessizliğin içindedir. Arkeologlar Arslantepe'de bir yapı bulduklarında heyecanlandılar. Tarihin ilk sarayı dediler. Bu insanlığın sosyal hiyerarşisinde dev bir adımdı. Ancak yapıyı inceledikçe bir tuhaflık belirdi. Bu saray bildiğimiz saraylara benzemiyordu. Savunma amaçlı inşa edilmemişti. Etrafında devasa, aşılmaz surlar yoktu. Kuşatmalara karşı gizli su sarnıçları, acil kaçış tünelleri, okçu mazgalları bulunmuyordu. Yani bu yapının içindeki yönetici halkından korkmuyor gibiydi. Bir yönetici neden korkmaz? Ya tebaası tarafından çok seviliyordur ya da onları öyle bir yöntemle dizginlemiştir ki fiziksel bir korumaya ihtiyaç duymuyordur. Arslantepe'de gördüğümüz şey kaba kuvvetin yerini alan mekansal psikolojidir. Sarayın girişleri kasten dar yapılmıştı. İçeri giren kişi omuzlarını daraltmak, başını eğmek zorundaydı. Koridorlar labirent gibiydi. Sizi gitmeniz gereken yere değil, sizi yönlendirmek istedikleri yere götürüyordu. Odalar hiyerarşik bir sırayla dizilmişti. En kutsal ve en güçlü olanın odasına ulaşana kadar onlarca eşikten geçmek, onlarca kez bekletilmek zorundaydınız. Bu mimari bir tercih değil, bir davranış tasarımıydı. İnsan o koridorlarda yürürken aslında fiziksel olarak değil, ruhsal olarak küçültülüyordu. Kapıdan girdiğinde bir birey olan kişi o karanlık ve dar geçitlerin sonunda bir tebaaya dönüşüyordu. Sarayın derinliklerinde binlerce kil mühür baskısı bulundu. Bu mühürler bugünkü bürokrasinin, imzanın ve resmiyetin atasıdır. Ancak bu mühürlerde bir eksik vardı. Kişisellik. Mühürlerin üzerinde isimler yoktu. Kişileri temsil eden portreler yoktu. Sadece soyut semboller, geometrik desenler ve hayvan figürleri vardı. Bu tarihin ilk anonimleştirme operasyonuydu. Sistemin mesajı açıktı. Kim olduğun, adının ne olduğu ya da ne hissettiğin önemli değil. Önemli olan tek şey bu mühürle onaylanan sisteme ait olman. Bu sadece bir kayıt tutma yöntemi değil, bir kimlik eritme sürecidir. İnsanlar bir sisteme ait olduklarını kendi isimlerinden çok o mühürlerin temsil ettiği otoriteye inandıklarında kabul ederler. Bugün pasaportlarımızdaki çipler, kimlik numaralarımız ve dijital ayak izlerimiz Arslantepe'deki o isimsiz mühürlerin evrilmiş halidir. Bizler birer numara olmayı kabul ettiğimiz gün o sarayın koridorlarından geçmeye başladık. Ve sonra o meşhur kılıçlar, dünyanın en eski kılıçları arasında sayılıyorlar. Arslantepe'nin kılıçları zarif, parlak ve etkileyicidir. Ama mikroskop altında incelendiklerinde şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bu kılıçlarda tek bir çarpışma izi, tek bir aşınma, tek bir çentik yoktu. Bu kılıçlar hiçbir zaman bir düşmanı öldürmek için savrulmamıştı. Bunlar fonksiyonel silahlar değil, sembolik silahlardı. Öldürmek için değil, gösterilmek için oradaydılar. Birini öldürmek için gerçekten kılıç kullanmanız gerekir. Ama bir toplumu yönetmek için o kılıcı kullanabileceğinizi göstermeniz, onu altın varaklı bir kında sergilemeniz yeterlidir. Güç uygulanmadığı sürece mutlak görünür. Uygulandığı anda ise sınırlı olduğu anlaşılır. Arslantepe'nin yöneticileri bunu binlerce yıl önce keşfetmişti. Güç bir tiyatrodur ve kılıçlar o tiyatronun en önemli dekorlarıdır. Burada büyük bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Eğer ortada bir baskı aracı olan ordu yoksa, eğer katliam izleri bulunmuyorsa,
İnsanlar neden bu düzene uydu? İtaat gönüllü müydü? Arslantepe'de toplu mezarlar yok. İşkence odaları ya da zorla çalıştırma kanıtları yok. Ama herkes o dar koridorlardan geçmeyi ve payına düşen rızkı o mühürlü kapılardan almayı kabul etmiş. Bu, kaba kuvvetten çok daha korkutucu bir gerçeğe işaret ediyor. Öğretilmiş çaresizlik. İnsanlar sembollere karşı çıkamazlar. Bir adama karşı isyan edebilirsiniz. Çünkü o da sizin gibi etten ve kemiktendir. Bir orduya karşı savaşabilirsiniz. Çünkü kılıçları kırılabilir. Ama düzene, geleneğe ve kutsal sembollere karşı çıkmak neredeyse imkansızdır. Çünkü düzen görünmezdir. Her yerdedir ve hiçbir yerdedir. Arslantepe, insanın bir şahsa değil, bir soyutlamaya boyun eğdiği ilk yerdir. Bir gün Arslantepe terk edildi. Ama garip olan şuydu. Şehir yakılmamıştı. Bir istila uğramamıştı. Bir doğal afetle yerle bir olmamıştı. Sadece kapılar kapatılmış ve insanlar oradan uzaklaşmıştı. Bir güç merkezi neden sessizce terk edilir? Arkeologların sunduğu en çarpıcı açıklama şudur. Sistem değişti. İnsanlar değil, yönetim biçimi bir kabuk değiştirdi. Belki de oradaki o muazzam kontrol modeli, o davranış tasarımı ve mühürlerin otoritesi daha geniş bir alana yayıldı. Belki de model kopyalandı ve bugünkü medeniyetin temellerine Mezopotamya'dan Mısır'a, oradan modern dünyaya taşındı. Bir sistem bir kez kusursuzca çalışmaya başladığında onu bir binaya hapsetmenize gerek kalmaz. Onu insanların hafızasına yükler ve her yere taşırsınız. Şimdi durup bugüne bakalım. Arslantepe'nin dar koridorları bugün nerede? Belki de devasa gökdelenlerin asansörlerinde, yüksek güvenlikli plazaların giriş kartlarında ya da sosyal medyanın algoritma labirentlerinde. Bugün çoğumuz gerçek güce değil, gücün sembollerine tapıyoruz. Üniformalara duyduğumuz o istemsiz saygı, mühürlü bir belgenin yarattığı o anlamsız güven, lüks bir makam odasının kapısında hissettiğimiz o hafif çekingenlik, hepsi Arslantepe'nin mirasçılarıdır. Logolar, markalar, unvanlar hepsi birer modern mühürdür. Ben genel müdürüm, ben bu kurumun üyesiyim, ben şu pasaporta sahibim. Bu cümlelerin hepsi aslında birer teslimiyet ifadesidir. Kendimizi tanımlamak için kullandığımız her unvan aslında özgünlüğümüzden vazgeçip sistemin bir parçası olduğumuzun ilanıdır. Sembol giderse altındaki insanın hiçbir hükmü kalmaz gibi hissederiz. Oysa o semboller sadece birer hikayedir. Yani Arslantepe sadece bir arkeolojik alan değildir. O insanlığın özgürlüğünü gönüllü olarak bir güvenlik ve düzen illüzyonuna feda ettiği ilk laboratuvardır. O günden beri bizler otoriteye alışmayı öğreniyoruz. Bir kişiye değil, o kişinin temsil ettiği koltuğa, unvana, bayrağa ya da logoya itaat ediyoruz. Şimdi kendine gerçekten dürüst bir soru sor. Eğer yarın sabah uyandığında tüm unvanlar silinse, tüm logolar sökülse, tüm makamlar yerle bir olsa ve tüm o mühürlü belgeler toz olup uçsa, yanındaki insana yine aynı gözle bakar mıydın? Onu hala güçlü veya üstün görür müydün? Yoksa binlerce yıldır sana anlatılan o muazzam hikayenin sonuna mı gelirdin? Gerçek şu ki, güç diye bir şey hiç var olmadı. Güç sadece iki kişi arasındaki bir anlaşmadır. Biri yönetmeyi kabul eder, diğeri ise itaat etmeyi. Arslantepe bu sessiz anlaşmanın imzalandığı ilk yerdir. Belki de en rahatsız edici ihtimal şudur. Bizler hala o dar koridorlarda yürüyoruz. Hala o isimsiz mühürleri basıyoruz ve hala paslı ama parlak kılıçların gölgesinden korkuyoruz. Ama çıkış kapısı her zaman oradaydı. Sadece başımızı kaldırıp sembollerin ötesine bakmamız gerekiyordu. Çünkü güç kılıçta değil, senin ona inanmandadır. İnancını geri aldığında saray sadece bir taş yığınına dönüşür. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere.